Baban sadece akrabam değil, en yakın dostumdu. Vasilyus'u elinden tutup onu büyük komutan yapan adamdı. Asilerin babanızı katletmesi hepimizi derinden üzdü Ekater. Çolpan Hatun. Fakat ne yazık ki babanızın katledilmesine mani olamadık. Babanın aşağılık katilleri cezalarını buldu ya, en büyük tesellim budur. Babam için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Artık sayede gelelim. Hanlı pazar diyordun Ural Bey. Seni dinliyoruz. Hanlı pazarla olan ticaretinizi keserseniz püre için yorgan yakmış olursunuz. Ne tavsiye edersin? Bilesiniz ki Hanlı pazarı Ertuğrul'un elinden alacağım. Buna hiç kimse mani olamayacak. Lakin bu işin suhulet içinde olmasını dilerim. Bizden ne istersin Ural Bey? Pazardan olan kazancımın yarısını size vermek isterim. Ya Ertuğrul? Beyim. Kilimhanede öfkeme hakim olamadım. Kilimhanenin çalışması gerektiğini bilirim. Senin bütün meseleleri sulh ile çözmek istediğini de. Lakin yapamadım. Beni bağışlayasın. Gayrı her gün daha da üzerimize gelecekler hatun. Bugün ben de kendime hakim olamadım. Anamla sen de ağızlarının payını verdiniz. Bugünü de gördüm ya. Şükürler olsun Rabbime. Doğru olmak bizi haklı kılmaz hatun. Haklı olmak için önce bu kadar fitnenin içinde ayakta kalmak, sonra da fitneyi çıkaranları adaletle yargılamak düşer bize. Haklılığımızın gücünden kuvvet alıp düşmanımıza fırsat vermek bizi güçsüz kılar. Öfkemiz ve nefsimiz galip gelirse kaybeden biz oluruz. Bundan gayrı fitne onlara, sabır da sebat da bize düşecek beyim. Halimem, Sabahtan beri bu kaçıncıdır? Yine tekme attı.
Lakin ne oldu Halimem? Gündüz de böyleydi. Durdurak bilmezdi içimdeyken. Lakin bu başkadır beyim. Sanki içimde sen de bir, ben diyeyim iki. Deli taylar tepişir. Kurban olurum ben o deli taylara. Köle ticaretini kaldıran, vergileri azaltıp sizin kazancınızı görmezden gelen Ertuğrul elbette layığını bulacaktır. Çok akıllıca Ural Bey. Sizin gibi iş bilen insanlarla iş yapmak beni her vakit heyecanlandırır. Sen ne dersin Vasilyos? Haddini bilen Türklerle iş yapmak beni de sevindirir efendim. Lakin sözünün arkasında duracak kadar yiğit olursalar. Emrettiğiniz tahsilat defterlerini getirdim efendim. Çavdarlara ne kadar borcumuz var? 1300 altın efendim. Hemen borcumuzu ödeyin. Kendileriyle ticarete devam edeceğiz. Böyle kıymetli dostlarımızı mağdur etmeyiz biz. Derhal efendim. Bugün son kez Hanlı Pazar esnafından acil ihtiyaçlarımızı temin ettim. Oldukça karlı bir alışveriş oldu efendim. Bu soysuz, Hanlı Pazar'la olan ticaretimizin yasağını deldi. Ben de gereğini yaptım. Söz ağızdan bir kere çıkar. Dilerim siz de sözünüzün ardında durabilirsiniz Ural Bey. Verilen söz kınında kaldıkça pas tutar. Lakin bizim çeliğimiz pas tutmayacak kadar kana susamıştır. Göreceğiz. Göreceğiz. Dur. Dur. Laskaris o. Benim en cesur askerim. Merak etme. Bu giysiler ne için komutan Vasilyos? Ben hazırlattım Petrus. Bu giysilerin içinde yarın kaleye gelen imparatorun mabeyincisini yolda basıp öldüreceksiniz. Tekfur'un mabeyincinin geleceğinden haberi var mı? Ne kadar az şey bilirse hepimiz için o kadar emniyetli olur. Mabeyincinin yanında imparatorun gönderdiği altınlar var. O altınlar
son kuruşuna kadar Türklerle savaş için kullanılacak. Laskaris'e gelince bu toprakların kaderini değiştirecek. Kanımın son damlasına kadar emrinizdeyim. Laskaris, Laskaris. Bu sesleri duyar gibiyim. Tanrı seni korusun. Çolpanım. Tırnaklarımı yüzlerine geçirip kanlarını içmek varken, babamın katillerinin gözlerine bakıp yüzlerine güldüm. Sofralarına oturup yemeklerini yedim. Allah'ım beni bağışla. Çolpanım, sen biraz uyu. Hadi. Hadi uyu. Kinimiz yaralarımıza merhem olsun. Sen uyu. Vasilius, o şeytanın ta kendisidir Ural'ım. Babam gibi seni de benden almasına izin verme. Evladımızı babasız komayasın. Çolpanım. Yoksa Dualarımız kabul oldu Ural'ım. Nicedir beklediğimiz kuracağın devletinin veliahtını taşırım karnımda. Afiyet olsun kardeş. kardeşler, size bir yiğitten bahsedeceğim. Size bir yiğitten bahsedeceğim kardeşler. Kardeş, anlat da dinleyek. Kardeşler, hikayem vardır dinleyesiniz. Size bir yiğitten bahsedeceğim. Kardeşlerim, o öyle bir yiğit ki İslam nuruyla nurlanmış, Türklük pınarından içmiş, serpilmiş, büyümüş, kartal bakışlı, hilal kaşlı bir yiğittir. Kardeşler, bu yiğit Battal Gazi'dir. Kardeşler, Battal Gazi küçük yaşta anasını kaybetmiştir. Sevgiye muhtaç, yalnız büyümüştür. Bir tek babasından şefkat görmüştür. Ama kardeşler, gençliğinde büyük ustaların yanında olmuştur. Çok iyi ok atmayı, kılıç sallamayı, at sürmeyi bellemiştir. Kardeşlerim, garip olmasından gayrı Rabbim onun kalp gözünü açık eylemiştir. Öyle ki cenklerde kısa yolları bilir. Hanlarda tehlikeli adamları önceden sezer. Obasına gelecek tehlikeleri önceden fark edermiş.
Hatta kardeşler bazı şeyler ona rüyasında malum olurmuş. İşte kardeşler, Battal Gazi yiğit bir er kişi olmuş. Onun yaşadıkları herkesler tarafından duyulmuş. Bunu duyan sultan, garip Battal Gazi'yi kendisine dost bilmiş. Bizim garip Battal gün gelmiş, sultanların karşısında konuşabileceği mertebeye ulaşmış. Kardeşler, ey kardeşler, deyin hele, cenksiz er olur mu? Olmaz! Olmaz kardeşlerim, olmaz. İşte sultan ferman eylemiş. Demiş ki Bizans kalesi fethedilecek. Bu fermanı duyan Battal Gazi, o da orduya katılmış. Kardeşler, savaşmış, savaşmış, savaşmış. Lakin sağlam Bizans kalesi düşmemiş. Kardeşler, 10 gün, 20 gün kardeşler, bir ay kale yine de düşmemiş. Kardeşlerim, altlarımın bölük bölük şehit olduğunu gören sultan, garip Battal'ın uzun yaşamasını istemiş. Ve ona demiş ki, istersen geri gelebilirsin Battal Gazi. Senin canının alınmasına gönlüm razı gelmez. Kardeşlerim, sultan öyle demiş. Öyle demiş de bizim Battal Gazi bu duruma içerlemiş. Elif gibi namaza durmuş. Namazını kılmış. Ellerini açmış. Rabbine dua etmiş. Sonra da kardeşler dolaşmaya çıkmış. Dolaşmaya çıkmış. Rüya mıdır, gerçek midir? Anlayamadığı bir kız çıkmış karşısına. İstemeden peşinden gitmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Bir de bakmış ki kız bir pınarın başında durmuş. Aha da sonradan kayboluvermiş. Ama bir vakit sonra Battal Gazi fark etmiş ki pınardan çıkan su Hisar'a doğru akmakta. Kardeşlerim, Battal Gazi kelime-i şehadet getirmiş. Allahu Ekber demiş, suya dalmış. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber kardeşlerim. Suya dalmış, Hisar'ın içinde bir kuyudan çıkmış. Kardeşler, kuyunun içinden çıkınca bir de görmüş ki şarap içip sarhoş olan kale ahalisi sızmış. Battal Gazi demiş ki kendi kendine, bre gafiller, bizi hafife alıp uyursanız bu garip Battal'a da kale kapısını açmak nasip olur demiş. Kardeşler, orada nöbet tutan 2 nöbetçinin kellesini oracıkta alıvermiş. Helal. Sonra kalenin geniş kapısını açmış. O kapıdan içeri İslam orduları girmiş. Yani kardeşler, peri müdür, in midir, cin midir, melek midir çözemediği bir kız Allah'ın hikmetiyle ona yol göstermiştir. Be, kıza bak! Ne dersin Mamsı? Kaleyi fethetmek için sana da bir kız mı lazım? Böyle bir kız herkese lazımdır. Dündar Bey'im. Atlar! Atlar! Yarın benimle sefere çıkacağı atlar
hazırlansın. Sabah erken gideceğiz. Esnafın alacakları bu defterlerde yazılıdır beyim. Yolun açık olsun beyim. Eyvallah artık bey. Abdurrahman, atları hazır edin. Alplere de söyleyin, yola düşeceğiz. Emin olur beyim. Yalan mı derim? Ertuğrul Bey yüzünden bu haldeyiz. Pazarı aldığından beri rahat huzur yüzü görmedik. Yeter artık. Haddini bilesin be adam. Ertuğrul Bey'imiz hakkında nasıl böyle konuşursun? Yalan mı konuşurum? Ertuğrul Bey gelmeden hiçbir derdimiz yoktu. Önce eşkıya, şimdi de tekfur. Ertuğrul Bey'den evvel Simon zaliminin zulmü altındaydın. Renakör! Sizin Simon'dan ne farkınız var? Tezgahımı dağıtır, üzerime yürürsün. Siz ne yaptığınızı sanırsınız ha? Turgut Alp'im. Tekfur ticareti kesiyor değiyor. Ertuğrul Bey'imizi suçlar. Beyimizin ardından olmadık laflar eder. Bu haddini bilmez herif. Biz bu pazara adalet getireceğiz dedik. Her esnaf korumamız altındadır dedik. Söz verdik. Siz beyinizin sözünü böyle mi tutarsınız ha? Doğru dersin Turgut Alp. Haddimizi aştık. Şimdi tüccarın zararı karşılansın. Ne derdi varsa dinleyesiniz. Emriniz olur. Emriniz olur. Turgut Alp. Nice pazarda çalıştım, senin gibi yiğidini görmedim. Öfkemden Ertuğrul Bey'imiz için yanlış sözler söyledim. Affedin. Tanrı sizi korusun. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam Artuk Bey. Ertuğrul Bey'imizin adaletini, hakkaniyetini sen de görürsün Kutluca. Görürüm Artuk Bey. İki kardeş oba arasında olanlar beni de üzer. Bizi de üzer Kutluca. Elbette Allah indinde haksızlık edenler vakti zamanı geldiğinde bunun karşılığını göreceklerdir. Müsaadenle beyim. Sen vicdan sahibi, beyine itaat eden yiğit bir alpsin Kutluca. Seni bilirim. Lakin haksızlık karşısında susanlar günahların en büyüğünü işleyenlerdir. Allah yolunu açık etsin.
Sakın börkünü kafandan çıkarma. Hava ayaza döndü, tamam mı? Alp börkünü çıkarır mı nene? Oy kurban olsun nenesi bu Alp'e. Hayme Ana. Candar Bey geldi. Ertuğrul Bey göreceğim der. Burnundan solur. Yoktur dedim. Lakin... Söyle gelsin. Ne diyecekse bana desin. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Candar Bey. Buyurun. Ertuğrul Bey'i görmek ister misin? Haber etseydim beklerdi. Pazarda olmadığı söylendi. Obanın dertlerine pazarın dertleri de eklenince durdurak bilmeden çalışır. Ne diyeceksen bana diyebilirsin. Candar Bey, ben senelerce obamın beyliğine vekalet ettim. Dilinin ucunda ne varsa çekinmeden söyleyebilirsin. Dün handa olanlar sabrımı taşırmıştır. Ertuğrul Bey'in niyeti sabrımı sınayıp şerefimi ayaklar altına almaksa... O nasıl söz? Şerefin şerefimizdir. Öyleyse bütün bu olanlar ne demektir? Bir yanda oğlun, bir yanda gelinin. Niyetiniz iki obayı birbirine kırdırmaksa bilesin. Ben tedbirimi aldım. Tedbirin içimizdeki fitnenin sahibine olsun Candar Bey. Sen de Ertuğrul Bey gibi oğlumu mu itham edersin? Ertuğrul fitnenin başını arar. Er geç de bulacaktır. O vakit yanlış yerde arar. Kilimlerinizi yakıp alplerinizi öldüren Ural mı? Karagon Kolos isimli o itin tasması Ural'ın elinde mi? Ayrıca bacısını öldüreceğini bile bile Francisco eşkıyasını kışkırtan Ural mı? De bana, Hayme Hatun, de bana! Candar Bey, Ertuğrul Bey de ben de biliriz ki fitnenin başı pazarın içine yuvalanmıştır. Fitne içimizdedir Candar Bey, içimizde. Ertuğrul Bey içimizdeki o uru bulup kılıcıyla kesip atmasını iyi bilir. Madem oğlun namına konuşursun, bu son uyarımdır Hayme Hatun. Evlatlarımdan uzak durun. Ertuğrul Bey hırsı yüzünden yapayalnız kaldı. İçine düştüğü acziyete kanıt da acımam ona. Bilesin ki onu da obasını da ezer geçerim. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Bilirim ki Ertuğrul Bey'in Allah'tan başka kimseden korkusu yoktur. Öleceğiz. Hayme Hatun, göreceğiz. Candar Bey, dikkatli olasın. Kurt kocayınca evlatlarına yolluk olur. Gözünü aç ki sana da o bana da yazık olmasın.
Babamı yeniden göreceğim için çok mutluyum Dimitris. Eminim babanız da bu habere çok sevinecektir. Baskın var! Kaç! Yakalayın! Merak etmeyin efendim, elimizden kaçamaz. Atımı hazırlayın. Bizim ölüleri kaldırıp gömün. Geride iz kalmasın. Ben komutan Vasilyus'un yanına gidiyorum. Tekfur'a Kayıların Beyi Ertuğrul Bey'in geldiğini söyleyesin. Burada bekleyin. Bu uğursuz yeri hiç çözememişim beyim. Burada kaldığım günler gelir hatırıma. Benim de Antakya'daki günlerimiz gelir beyim. İnşallah
Burayı da fethetmek nasip olur bize beyim. İnşallah Turgut. İnşallah. Her ihtimale karşılık 3 aylık erzağımızı kilerlerimize yerleştirdim efendim. Hanlı pazara ihtiyacımız olmadan kışı rahat rahat geçirebiliriz. Kaya Obası'ndan Ertuğrul Bey geldi efendim. Gelsin. Bu da tuzağımıza düştü. Elde var 2. Böyle giderse bu uğursuz Türklerden tahminimizden önce kurtulmuş olacağız. Son borcuna kadar tüm alacağımızı tahsil ettim baba. Seninle bir kez daha gurur duydum evladım. Keşke Ertuğrul hakkında başından beri söylediklerini dinleseydim. Hanlıpazar şimdi bizim olurdu. Sen gönlünü ferah tutasın baba. Onun da vakti gelecektir. Çolpan Hatun'un sana bir diyeceği vardır baba. Hayırdır kızım? Yüklüyüm beyim. Otağın yaz kapıya dayanmadan torununun sesiyle şenlenecek. Allah'ım şükürler olsun. Bana böyle hayırlı evlatlar verdin ya. Destur var mıdır beyim? Beyim, Emir Saadettin Köpek Hazretleri geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Buyursun. Hemen içeri alasın. Sana demiştim baba. Lakin sen Emir Saadettin Köpek Hazretlerine güven olmaz demiştin. Emir Hazretleri önce sana, sonra da Çavdar Obası'nın kudretine sonuna kadar güvenir. Buraya kadar geldi ya, artık sen de kendi gözlerinle göreceksin bunu. Candar Bey, şükürler olsun. Seneler sonra kader bizi buluşturdu. Obamıza şeref verdiniz Emir Hazretleri. Bu topraklarda sulhu tesis için sultanımız tarafından vazifelendirildim. Bu meyanda bir müddet obanızda misafir kalmak isterim. Başımızın üzerinde yeriniz var Emir Hazretleri. Çolpan Hatun, Emir Hazretleri için bir koç kestiresin. Töremize yakışır bir de sofra donatasın. Emredersin beyim. Buyurunuz Emir Hazretleri. Aramızda huzursuzluk çıkarmaya hevesliler belalarını bulana kadar bu topraklardan ayrılmayacağım inşallah. O halde Ertuğrul Bey'e minnet duymalıyız.